Kendinizi geçmişteki bir hatayı sürekli düşünürken mi buluyorsunuz? Ya da gelecekte acaba bu ne olacak, nasıl olacak, yapabilecek miyim, başarabilecek miyim, kazanabilecek miyim diye mi düşünüyorsunuz? Hayatınızın büyük kısmını geçmişte ya da gelecekte mi geçiriyorsunuz? Öyleyse değerli dostlar, sizler birer zaman tutsağısınız. Merhaba değerli dostlar, ben Hakan Göksel. Bugün sizlerle geçmişteki ve gelecekteki kaygılarımızı, korkularımızı, endişelerimizi ve pişmanlıklarımızı konuşacağız. Yani zamanın tutsağı mıyız yoksa zamanın sahibi olarak mı hayatımıza devam ediyoruz? Bu konulara değineceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Aramızda geçmişte yaptığı bir hata yüzünden pişmanlık duymayan var mıdır sizce? Hemen hepimiz benzer süreçlerden geçiyoruz değil mi? Ya da bir yola çıktığında, bir sürece başladığında gelecekle ilgili kaygı duymayanımız var mı sizce? Bu nasıl olacak? İşte iş bulacak mıyım? Evlenebilecek miyim? Ne bileyim işte ticarette başarılı olacak mıyım? İşte bunu yaparsam sonuç alabilecek miyim? Bu yatırımın bana getirisi olacak mı? Gibi sorular. Geleceğe dair belirsizliği besleyen ve bizleri mutsuz eden sorular. Diğer tarafta da geçmişle alakalı ya bunu keşke ona yapmasaydım ya da keşke bunu yapsaydım, zamanında bu tedbirleri alsaydım, yola çıksaydım gibi düşüncelerle mi dolup taşıyor zihniniz? Evet, böyleysek hepimiz de biraz var diye düşünüyorum. Hepimiz biraz zamanın tutsağı haline gelmiş vaziyetteyiz. Zamanın tutsağı haline gelerek geçmişte ya da gelecekte olarak şimdi de olmayı ıskalıyoruz değerli dostlar. Peki neden bu kadar geçmişte yaşıyoruz diye hiç düşündünüz mü değerli dostlar? Geçmişle niye bu kadar çok ilgiliyiz? Biz neden geçmişin girdabından bir türlü çıkamıyoruz? Bunları birazcık düşündüğünüzde aslında bunun insanın yaratılışı ya da insanın kendini korumasıyla alakalı bir mekanizmayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle, daha doğrusu insan beyni tehlike anında ya da herhangi bir endişe ya da korku anında kendisini korumaya planlıdır. Dolayısıyla 3 tane temel tepki verir. Siz de biliyorsunuzdur. Ya kaçar, ya savaşır ya da dona kalır. 3 tane temel tepkisi var. Bu tepkilerden geçmişte yaşanılan olumsuz olaylar bir tecrübe haline dönüştüğü için beyin bunları ileride böyle bir durum çıkarsa nasıl mücadele edeceğini planladığı için ne yapıyor değerli dostlar? Ağırlıklı olarak hafızalarda geçmişte yaşadığımız olumsuz tecrübeler daha fazla yer etmeye başlıyor. Peki ne oluyor olumsuz tecrübeler yer edince? Bu sefer bunların çokluğu karşısında herhangi bir olayla karşılaştığımızda bize geçmişten bir çağrışım yaparak geçmişteki olumsuzlukları bizlere hatırlatıyor. Yani ne diyor? Geçmişte de böyle bir durumla karşılaşmıştın. Bak başına bu iş gelmişti. Aman şimdi de benzer bir durum var. Aman oraya git. Hemen oradaki tecrübeleri geri getir. Oradaki düşünceyi geri getir. Sadece oradaki mücadeleyi getirmekle kalmıyor. Aynı zamanda oradaki olumsuz duyguları, üzüntü duygusunu, oradaki sıkıntıları da beraberinde getiriyor. O yüzden de geçmişi düşündüğümüzde şöyle bir geriye dönün bakın. Hayatınıza bir bakın. Geriye bakıp düşündüğünüzde aslında aklınıza olumlu, pozitif anlardan çok daha çok negatif anlar mevcut oluyor. Bunun sebebi de işte beynin bir şekilde kendini koruma mekanizması. Aslında ilkel beynin yani yaşatmaya çalışması otomatik olarak bunu gerçekleşiyor. Hayatta tutmaya çalışıyor. Fakat işte bilinçli beyin dediğimiz kısım ise tam bunun tersini yaparak o geçmişte yaşama halinden bizi özgürleştirmesi gerekiyor. Öbür türlü ne oluyor? Sürekli keşkeler, vah vahlar, tüh tühler bir türlü bitmiyor. Geçmişin girdabından
geçmişin tutsaklığından bir türlü kendimizi kurtaramıyoruz. Durum sadece geçmişle mi böyle değerli dostlar? Elbette de değil. Gelecekle de bir problemimiz var. Hepimizin belki de gelecekle ilgili bir problemi var. Gelecekte ne oluyor diye sorarsanız, gelecekte belirsizlikler, yani belirsizlikler olduğu için nasıl ifade edelim? Yine beyin mekanizması eğer bir belirsizlik görüyorsa, eğer girilecek alanı yabancı algılıyor, tehlike olabileceğine inanıyorsa ki bu geçmişten getirdiği tecrübeyle esastır. Beyin diyor ki bak bu alan tehlikeli ve bu alan konfor alanının dışında. Buraya, bu gelecekteki bu duruma doğru gidiyorsun ya da bir yere gidiyorsun ama bak bir düşün ya da ne bileyim işte geçmişte bunlar olmuştu ya da bakıyorsun gelecek belirsiz, karar alamıyorsun, kontrol edemiyorsun ve ne oluyor? Bu sefer de geçmiş gibi tıpkı geleceğin de zaman tutsağı oluveriyorsun. Yani zamanın oturup ya ne olacak, acaba böyle mi olacak, şöyle mi olacak diye endişelerle dolup taşıyor değerli dostlar. Yani aslında neymiş? Geçmişte olmak ya da gelecekte, geçmişte olmak ya da gelecekte yaşamak aslında insanın doğasında onu böyle daha çok korumaya yönelik bir adım iken aslında gerçeklikte ona anı yitirttiren ve ona bir anlamda zarar veren bir hal olarak karşısına çıkıyor. Geçmişi daha çok irdelediğimizde ne oluyor değerli dostlar? Pişmanlık duygusu ön plana çıkıyor. Hatta diyorlar ki kişi eğer çok keşke diyorsa, geçmişe dair çok pişmanlıkları varsa kişinin üzüntü dolayısıyla şeker hastası olma ihtimali ya da karaciğerine zarar verme ihtimali güçlü deniyor. Neye istinaden deniyor? Şunun için. Şimdi hayattan tad alamadığımızda ya da hayatın tadına varamadığımızda yaşantılarımızda, eğer o an orada değilsek, o yemeği yerken orada değilsek, ne bileyim o eğlencedeyken ya da o toplantıdayken, o buluşmadayken, o birliktelikteyken, o aşktayken orada değilsek ne oluyor biliyor musunuz değerli dostlar? Orada olamama haline dair büyük bir pişmanlık başlıyor. Orada tad alamadığınızda, vücut kendi tadını içeride alamadığında bu sefer tat arayışını dışarıda gerçekleştiriyor. Yani ne oluyor? Geçmişte eğer bir takım tadlarla buluşamadıysanız, yani durumlarla buluştunuz ama o durumun tadıyla, lezzetiyle buluşamadıysanız otomatik olarak karşınıza şöyle bir durum çıkıyor. Sizler tat alamadığınız için dışarıdan ikame ettiğiniz tadlarla bir süre sonra pişmanlıkla, keşkelerle belki de şeker hastalığına gidebilecek bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Tabii pişmanlıkla dolu bir hayatı hiçbirimiz de tercih etmeyiz diye. Bu durum sadece geçmişte mi böyle diyeceksiniz? Hayır değerli dostlar. Bu durum sadece geçmişte böyle değil, gelecekte de benzer durumlar yaşıyoruz. Gelecekte bu sefer keşke demiyoruz. Gelecekte daha çok bizde stres unsuru fazla oluyor. Daha çok belirsizlik unsuru fazla oluyor. Kontrol edememe halinin getirmiş olduğu stres fazla oluyor. Ne demek istiyorum? Dedim ya geçmişte karaciğeri bozuyoruz ya, aşırı gelecekte, gelecek kaygısında olduğumuzda da bu sefer başka organlara rahatsızlık veriyoruz ya da organların işleyişini bozuyoruz. Kontrol edemediğiniz halleri bir düşünün değerli dostlar. Diyelim ki bir durum oluyor, sizin dışınızda gelişiyor ve yapabileceğiniz aslında hiçbir şey yokken siz onu kontrol edemiyorsunuz ya. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? İçeride bir stres başlıyor. Çünkü bir belirsizlik var. Çünkü bir sürpriz hali var. Neyle karşılaşacağınızı bilememe hali var. Tabii tüm bunlar bir araya geldiğinde otomatikman ne oluyor? Otomatikman stres başlıyor. Stres başlayınca ne oluyor? Asit üretimi vücutta artıyor. Tabii ilk bu nerede gerçekleşiyor? Midede gerçekleşiyor. Yani sindirim sisteminde gerçekleşiyor. Kontrol edemediğinizde, durumu sindiremediğimizde ne oluyor? Midedir, bağırsaktır. Bir takım
rahatsızlıklarla buluşuyoruz. Yani belirsizlikte kontrol edemediğimiz durumlar strese neden oluyor. Stres de ilk etapta midemizden başlıyor bizi vurmaya ve otomatik olarak da yoğun, tabii kontrol edememe halinin vermiş olduğu panik ya da endişeyle de kaygıyla da baş etmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla değerli dostlar, yani neymiş? Aslında midesini, sindirimini sevenler geleceğin belirsizliğinden duydukları stresi azaltmak durumundalarmış. Tıpkı geçmişteki oyalanmalarını arttıranların hastalığını karaciğerde görmeleri gibi burada da midede bu rahatsızlığı yaşama durumları söz konusuymuş. Dolayısıyla tabii bunun psikolojik boyutları da var. Tabii sadece işte beden fizyolojik değil, aynı zamanda psikolojik boyutları da var. Bu alanlara da dikkat etmek gerekiyor. Geçmiş değiştirilemez, değil mi? Gelecek de planlanamaz aslında. Hani şey diyor ya, hani meşhur bir söylem var işte, e, siz plan yaparken hayat size güler, kader size güler. Yani aslında olana hazırlık, olacak olana hazırlık başka bir şey. Fakat olacak olanı planlamak, kontrol etmeye çalışmak bambaşka bir tarafta duruyor. Dolayısıyla yine geçmişte de aslında değiştirilemeyecek olana sürekli ona yönelik bir hal, sürekli onu değiştirmeye yönelik, onu değiştiremeyeceğini bildiği halde değiştirmeye yönelik üzüntüler bir işe yaramıyor. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Pişmanlık, keşkelerden özgürleşmek, acabalardan, kaygıdan, gelecekle ilgili endişelerden ve kontrol etme davranışından uzaklaşmak gerekiyor. Yani ne oluyor böyle yaptığımızda? Böyle yaptığımızda vücut daha bir dengeye geliyor. Zaman tutsaklığı, yani geçmişteki ya da gelecekteki zaman tutsaklığından özgürleşip ne zamana geliyoruz? Ana geliyoruz. Biraz da anda olmayı konuşalım mı? Evet, biraz da anda olmayı konuşalım. Neden anda olmamız gerekiyor? Tolstoy'un bir hikayesi var. O hikayesi insan neyle yaşar diye bir hikayesi var. Ve orada diyor ki insan başına ne geleceğini bilmediği halde, ne geleceğine dair hiçbir fikri olmadığı, hiçbir kontrolü, hiçbir becerisi olmadığı halde gelecekte ne olacağına dair hiçbir fikri olmadığı halde anı yaşamak yerine tutar geleceğini planlar, bu sayede de geçmişi de bitirir. Yani ne demek istiyor? Aslında gelecek bir dakika sonrasına, biz de diyoruz ya, bir saniye sonrasına, bir dakika sonrasına, bir gün sonrasına çıkmaya, o anları yaşamaya garantiniz mi var ki bugün ihmal ediyorsunuz? O kadar çok arttı ki değerli dostlar, kendinizde gözlemleyin, çocuklarınızda gözlemleyin. Anda olamamak, andan sürekli çıkma hali mevcut. Yani çocuk diyelim ki yemek yiyor ama önünde bir konmuş ekran var. O çocuk yemek yemiyor. O çocuk o an orada değil. O anda o tokluk hissi yok. İleride o çocuğun obezite olması muhtemel, ya da bizler diyelim ki bir arkadaş grubunda buluşuyoruz. Sohbetler, muhabbetler çok güzel gidiyor. Herkes şen şakrak ama kafanız orada değil. Geçmişte ah şu ilişkimde bu olmuştu, ah şu boşlanmamda bu olmuştu. Siz orada değilsiniz. Oradaki sofradan, oradaki nasipten alamaz haldesiniz. Yani terk etmişsiniz o alanı. Bedenen varsınız ama sadece bedenen varken zihniniz, duygularınız bambaşka yerlerde. Orada değilsiniz, anda değilsiniz. Şöyle düşünün, bir yemek yerken yemek yiyor olmak, bir işte film izlerken film izliyor olmak, bir muhabbet ederken muhabbet ediyor olmak hiç zor olmamasına rağmen günümüzde bunlar çok zorlaştı, imkansızlaştı neredeyse. Çünkü hepimiz birden fazla şeyi yapmaya kalkıyoruz ve aynı zamanda, eş zamanlı. Oysa ki anda olmamız gerekiyor. Oysa ki bulunduğumuz anı kıymetlendirmek gerekiyor. Şöyle düşünün, bunu şöyle bir
Örnekle açıklayayım diyelim. 3 tane dükkan var. Sizin dükkanınız, geleceğin dükkanı ve geçmişin dükkanı. Yani siz sürekli geçmişin dükkanında daha iyi malların ya da geleceğin dükkanında daha iyi ticaretin olduğunu düşündükçe, daha iyi durumların olduğunu düşündükçe mevcut dükkanınızdaki şimdideki alışverişi, alma verme dengesini, yaşama şeklini göremezsiniz değerli dostlar. Göremeyebilirsiniz. Bu yüzden anda olmanın kıymeti çok fazla. Gerçi diyeceksiniz ki ya kardeşim herkes bir anda olma tutturmuş. İşte ne bileyim işte carpe diemciler, anda olcular bilmem ne herkes bir şeyler çıkartıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. O kadar kolay mı? Evet kolay değil ama zor da değil. Anda olmak neden kıymetli biliyor musunuz değerli dostlar? İbadetlerinizi düşünün. Mesela bir ibadet yapıyorsunuz, bir yaratana ibadet ediyorsunuz. O ibadet esnasında siz orada değilsiniz. Sizce bu ne kadar makbuldür? Bir yemek yiyorsunuz, sofradasınız, kafanız başka yerde. O yemeğin şükrü de eda oluyor mudur sizce? O size verilenin, hani o tüketiyoruz ya güzellikle, bu mümkün oluyor mudur sizce? Bence mümkün olmuyor. Çünkü anda değilsek ya geçmişteyiz ya gelecekteyiz. Dolayısıyla bugün de var olmuyor ve bugünü yaşamıyoruz demektir. Öyleyse soru şu, bugünü yaşamıyorsanız ne zaman yaşayacaksınız? Ya da ne zaman yaşamayı düşünüyorsunuz değerli dostlar? Hiç kendinize sordunuz mu? Peki anda olup diyenler çıkacaktır. Anda olup ne yapalım? Her şeyi lay lay lon boş verelim. Keyfimize bakalım. Andayız zaten. Anda olmak böyle bir düşünce tarzı da değil. Anda olmak, bulunduğun anı, durumu, hali kıymetlendirmek demek. O anın şükrünü verebilmek demek. O ana teşekkür ediyor olmak demek. O anda orada düşünce olarak, duygu olarak, beden olarak, hal olarak var olabilmek demek. O zaman kıymetleniyor. O zaman işte ilişkiler ilişkiye dönüşüyor, ticaret ticarete dönüşüyor, sevgi sevgiye dönüşüyor, ne bileyim işte çalışmak çalışmaya dönüşüyor. O zaman hani tabiri yerindeyse hakkını vermek, hakkıyla yaşamak, anda hak ettiğini verebilmek, ana hak ettiğini verebilmek. Çünkü zaman bir kere geliyor, bir defa bununla buluşabiliyoruz. Onun dışında da hiçbir şey elimizden gelmiyor değerli dostlar. Anda olduğunuzda ne oluyor? Anda olduğunuzda bir kere keşkeler gidiyor. Hani geçmişten taşıdığımız pişmanlıklarımız ve keşkelerimiz vardı ya, bir kere bunlara veda ediyoruz. Çünkü neden? Çünkü şu anın kıymetini bildiğimiz için şu anın dışında herhangi bir ana kıymet, geçmiş ana, geçmişe kıymet vermiyoruz. Eğer şu anın kıymetini bilirsek gelecekle ilgili bir kaygı duymuyoruz. Çünkü orada bir eminlik oluşuyor. Sana gelenin hakkıyla, hukukuyla, doğruluğuyla tam da ihtiyacın olduğu şekilde sana geldiğinin hakkı oluşuyor, anı oluşuyor. Dolayısıyla ne olacakmış? Demek ki kaygıyı, korkuyu, endişeyi, pişmanlığı terk etmek gerekiyormuş. Anı yaşamak gerekiyormuş. Bu zaman bir daha gelmiyor. Bu an bir daha gelmiyor. Yaşadığınız yaş her ne olursa olsun, beni dinleyenler var, izleyenler var. Bunların yaşı her ne olursa olsun. Bu anlar bir gidiyor ve bir daha gelmiyor. Zaman aleyhimize işleyen tek şey. Dolayısıyla ya zaman geçiyor diye endişeye kapılıp ya da geçecek diye endişeye kapılıp geçmiş ya da gelecekte yaşayacağız ya da zaman aleyhimize işliyorsa o zaman şimdi kıymetlendirmenin tam zamanı diyeceğiz ve zamanın içinde zamanı açacağız. Zamanın içinde zamanı genişleteceğiz. Değil mi? Çok daha tad alacağız, çok daha güzellikle buluşacağız, çok daha hissedeceğiz, hal haline çevireceğiz. O yüzden de kıymetlendireceğiz kendimizi, zamanımızı, yaşımızı, yaşantımızı kıymetlendireceğiz değerli dostlar. Çok izlediniz, çok duydunuz. Elbette ki tavsiyeler de var. Yani ne diyorlar? Bir kere nefesinize odaklanın diyorlar.
Çok ilginç değil mi? Mesela bir nefesi almadan ikincisini alma şansımız yok. Bir nefesi vermeden tekrar alamıyoruz değil mi? Ya da birini verdiğimizde tekrar bir daha vermek istediğimizde bu mümkün olmuyor. Bir alıyoruz, bir veriyoruz. Çünkü ne diyor? Hayat, yaşam, canlılık, haller hepsi dengeye hizmet ediyor. Dengenin yanı sıra değerli dostlar, tabii ki bu nefes dengesinin yanı sıra bir de göz dengesi var, görme dengesi var. Ne demek istiyorum? Şöyle bir antrenman yapalım isterseniz. Ne dersiniz? Şimdi diyelim ki bulunduğunuz yerdesiniz, derin bir nefes aldınız ve çok ağır baş hareketleriyle etrafınızdaki nesneleri şöyle ben de uygulayarak göstereyim. Çok yavaş bir şekilde tamamen görerek, tamamen fark ederek kafanızı ağır ağır çevirin ve bulunduğunuz odayı bu şekilde bir gözlemleyin. Ne kadar farklı oluyor değil mi değerli dostlar? Daha önce gördüğünüz, zannettiğiniz şeylerin aslında görmediğinizi fark ettiğinizde iş bambaşka bir boyuta çıkıyor. Sadece görmek mi? Duymakta. Kapatın gözlerinizi. Sessiz bir ortamda ya da dışarıdaysanız dışarıda kapatın gözlerinizi ve tek tek o sesleri algılamaya başlayın. Kulaklarınızdan neler aktarılıyor size görmeye, fark etmeye başlayın. Aslında anlattığımız şey yine aynı şekilde derinizi düşünün değerli dostlar. Dışarıyla irtibatta olan hallerinizi, dokunma duygunuzu düşünün. Mesela gözlerinizi kapatın ve bir ağaca dokunun. Ağacı hissetmeye çalışın. Yani ne demek istiyorum, ne anlatıyorum, bunları söylemekle ne yapmaya çalışıyorum onu da söyleyeyim değerli dostlar. Aslında bizlere verilen duyular, farkındalığımızı arttırmaya yönelik durumlar. Yani daha doğrusu aracılardır. Yani duyarak diyor, daha çok duyarak farkındalığını arttır. Daha çok görerek farkındalığını arttır. Daha çok duyumsayarak, hissederek farkındalığını arttır. Ne bileyim, nefes alarak daha çok farkındalığını arttır. Sadece dışarıya yönelik farkındalığın değil, içeriye yönelik farkındalığını da arttır. Nefesini al, nerelere gittiğini, nereleri aydınlattığını, nereleri beslediğini bir gör demek istiyor. Yani aslında bütün yaratılmış insanın e, duyuları, unsurları insanı şimdi de tutmaya çalışıyor. Sıcaksa hisset diyor, soğuksa hisset diyor. Değil mi? Ya da ne bileyim işte gürültüyü ya da dinginliği, sessizliği bir duy diyor. Görüyorsun ama bir daha gör diyor. Duyuyorsun ama bir daha duy diyor. Yeniden duy diyor. Ya da hissediyorsun ama bir daha hisset diyor. Nefes alıyorsun ama bir daha bak diyor. Gerçekten nefes alıyor musun? Bütün bunları bir görelim, duyalım, fark edelim, anın farkına varalım diye bizlere sunuluyor ve bizlerden de bu farkındalığı fark etmemiz ve buna dair de bir e, teşekkür içerisinde olmamız bekleniyor belki de ya da e, ne bileyim kendine verilen zaman diliminde o zamanı tadıyla, hakkıyla tam olarak keşfetmeniz de istenmiş olabilir. Bunlara bir bakmakta fayda var. Hadi gelin hep birlikte geçmişin yüklerini bir tarafa bırakalım. Geleceğin kaygılarından bir özgürleşelim. Zamandaki tutsaklığımızı, o zincirleri bir kıralım. Var olalım. Anda var olalım. Anda, şimdi de, şu halde, hal ehli olarak var olmayı öğrenelim, fark edelim ve sağlıklı bir şekilde zamanı kullanabilelim. Çünkü dedim ya, zaman aleyhimize işliyor. Zaman bizim için faydaya değil eksilerek devam ediyor. Oysa ki bizde de anı eksilterek yol almayalım. Biz de geçmişi bir tarafa bırakalım. Değiştireceğimiz hiçbir şey yok. Sadece bakış açını değiştirebilirsin. Geçmişi görme şeklini değiştirebilirsin. O şekli değiştirdiğinde
o geçmişteki yaşanan olaya bir faydası olmayacak. Sadece sana faydası olacak. Gelecekteki şu kontrol etme alışkanlığını bir bırakalım. Neyi kontrol ettiğine bir bak. Neyi edemediğine bir bak. Kontrol edebildiğin bir durum söz konusu değil zaten. Geçmişi ve geleceği bir terk edelim. Gelecekteki kontrol hissiyatından bir özgürleşelim. Şu stresi bünyemizden bir atalım. Ve her neredeysek, her ne yapıyorsak, her neyle meşgulsek, her hangi statüde, hangi ekonomik durumda, hangi sosyal konumda isek bunlara bir güzellikle bakalım ve diyelim ki hepsinin kabulündeyim, hepsine rızamı gösterdim ve olduğum yerde, olduğum andan tad almaya niyet ediyorum. Böyle yaptığınız zaman ne olacak biliyor musunuz? Zaman bereketlenecek, hayatınız bereketlenecek, halleriniz bereketlenecek, algılarınız daha iyi açılacak, farkındalıklarınız artacak. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Fakat o kolayın içerisinde de saklı bir zorluk var. Eğer talep ettiğin şey o zorluktaki, o kolaylıktaki zorluksa buluşacağında o zorluk olacak. Ama talep ettiğin şey o zorluktaki kolaylık ise buluşacağın şey kolaylık olacak. Yani aslında neyi seçtiğin önemli. Çünkü geçmişi de, geleceği de, anı da ve bunlarda yaşayıp yaşamamayı da biz seçiyoruz ve buna da dikkat etmek gerekiyor. Değerli dostlar, ben Hakan Göksel. Yeniden Bul Kendini YouTube sayfamda bugün zamanın tutsağı olmak, geçmişte ve gelecekte yaşamak konusuna kısaca değinmeye çalıştım. Fayda bulacağınız bir içerik hazırladığımı düşünüyorum. Elbette birçok farklı içerikler de var. Kendinizi farkındalığınızı arttırmak adına onlara da faydaya hizmet etmesi anlamında göz atabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı hatırlayın lütfen. Fayda görüyorsanız arkadaşlarınıza bildirim göndermeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı da hatırlayan olun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir konuda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Anda olma pratiklerinizi görerek, duyarak, hissederek, nefesinizle sağlayın ve geçmişin girdabından, geleceğin belirsizliğinden kurtularak anda yaşamaya, anda farkındalık oluşturmaya niyet edin diyorum. Hepinize teşekkürler. Yeni bir konuda görüşmek dileğiyle.